Evet, yürüyüşümüz bitti. Evimize geldik. Bu yürüyüşte toplam mesafe 60 kilometre gibi. Yürümek için 4 gün ideal süre. Pardon. Tamam, pardon bir Evet, daha. yürüyüşte hasta olmadı. Döndük şehirde hasta oldu. Çadırla böyle hızlı bir tempo yapmak isterseniz 3 günde de yürünebilir bu arada. Mestia'ya Batum'dan, Kutaisi'den ve Tiflis'ten ulaşım şansınız var. 3 şehirden de ulaşırken aslında Zügdidi diye bir ilçeye geliyorsunuz ve Zügdidi'den aslında geçiyorsunuz Mestia bölgesine. Bazıları direkt gidiyor, bazıları Zügdidi'ye aktarma yapıyor. Yani Mestia'ya direkt araç bulamasanız bile Zügdidi'ye giderseniz Zügdidi'den her halükarda Mestia'ya doğru araç bulabilirsiniz. Burada hep minibüsler kalkıyor. Bu minibüslerde doldukça kalkıyor. Yani belirli saatleri yok. Minibüslerin çoğu eski. Şoförler minibüsleri hızlı ve agresif kullanıyorlar. Bu nedenle yolculukta o kadar konforlu değil. Yolculuk süreleri ve fiyatları hakkında bilgi vermek gerekirse Zügdüdü ile Mesti arası yaklaşık 5 saat sürüyor. Batum'la Mesti arası yaklaşık 8 saat sürüyor. Kutaisi Mesti arası yaklaşık yine 8 saat sürüyor. Tiflis Mesti arası ise yaklaşık 10 saat sürüyor. Fiyatlara gelirsek Zügdüdü ile Mesti arası 20 lari gibi. Batum Mestia 30 lari. Kutaisi Mestia 40 lari. Tiflis Mestia 50 lari. Bu hem süreler hem fiyatlar biraz yaklaşık. Çünkü dediğim gibi minibüsler çalışıyor. Biraz böyle çok oturmuş bir sistemleri yok. Ufak tefek oynamalar olabilir. Şu anki kurlara göre de 1 TL 15 lira. Evet. Ya da Euro'nun fiyatını söyleyelim. Şu an cookie kur. Kaç para? Kaç para dolar? Ya da euro. Kaç lira yapıyor 40 lira 50 lira? Bilmiyorum, 48 lira mı euro? Nereden bileyim canım, bakmadım ki. Özellikle Tiflis'ten tren ve uçak seferleri de var ama biz kullanmadığımız için çok net bilgi sahibi değiliz. Yürüyüş sırasında köylerden geçiliyor ve köy evleri konaklama hizmeti veriyor. Yaklaşık ücretlerse kişi başı konaklamalar 20 lari, akşam yemekleri 30 lari gibi, kahvaltılar 25 lari, öğlenleri de böyle paket yapıp öğlen paketleri veriyorlar. Onlar da yerine göre 10-15 lari gibi fiyatlar. Yani konaklama, iki kişi için bahsediyorum tabii. Konaklama ve yemek için de yaklaşık 150-160 lariye bu hizmeti almış oluyorsunuz. Temizlikler genel olarak fena değil. Bazı yerler bayağı temiz. Booking'den rezervasyon yapmanızı öneririz. Çünkü özellikle sezon zamanları doluluk çok fazla olur. Çünkü köylerde sadece o köy evleri kullanılıyor ve odalar çok az. Yani bir pansiyonda 3-4 tane oda var. Öyle düşünün. Bir şey söyleyebilirim burada. Yani bence Söyleyebilirsin. genel olarak temizlerdi. Sadece bazı evler daha eski. Ama temizlikte çok sıkıntı yok. Hı. Temizdi her yer yani. Yürüyüş çadırda da yapılabilir. Ancak yemek konusunda tedarikli olmak gerekiyor. Çünkü köylerde öyle bakkal gibi şeyler bulma şansı yok. Zorda kalınırsa eğer köy evlerinden yardım istenebilir. Söyle söyle, içinde kalmasın. Ay bir o Adişi Glacier'ın karşısında yani orada kamp kurmak isterdim ben. Çok güzeldi çünkü orası. Onun dışında kamp kurulacak yerler o kadar hani köyde de kaldığınızda benzer manzaranın içinde kalıyorsunuz. Yani köyü biraz geçip ya dere dibinde kalacaksın ya şeyde kalacaksın. Yürüyüş için özellikle 15 Haziran'la 15 Eylül arası buranın sezonu. Yani yürüyüş için bu tarihler ideal. Bu dönemde her gün yaklaşık 150 kişi rotada yürüyüş yapıyormuş. Yani oldukça kalabalık oluyor. Rota boyunca birçok insanı görüyorsunuz. Özellikle Haziran ve Eylül ayları yağışlı oluyor. O konuda da biraz bilginiz olmasında fayda var. Yani tedarikli Evet. gitmekte fayda var. Rotada patikalar çok belirgin ancak işaretleme pek yok. Yani birçok farklı patika olabilir girebileceğiniz. Bu nedenle yanlış patikaya girme ihtimali olabilir. Wikiloc, Maps.me falan buralarda yollar belirgin. Wikiloc'ta zaten her yerin rotası var. Oradan takip etmekte fayda var rotaları. Rotalar özellikle kasaba giriş çıkışlarında ya da geçerken bir kasabaya uğrayıp sonra devam ediyorsanız yolunuza karışıyor. Eğer ya 4 günümüz yok bizim ya da ya 4 günde çok fazla derseniz bu rotanın ikinci ve üçüncü günü en güzel manzaralara sahip noktaları var. Zaten onları yürüdüğünüz zaman en Tabii. etkileyici yerler orada, yani ikinci Evet. ve üçüncü günde. Aha. Onu yürüyebilirsiniz. Orada da ulaşımı bu tarz yürüyen insanlar var. Onlarla böyle grup yaparak onlarla haberleşip Mestia'da
Ee, öyle birilerine denk gelip öyle bir ucuza gidebilir. Çünkü kısa Evet. mesafe taksi ücretleri biraz pahalı oluyor. Evet. Çünkü benzin çok ucuz değil orada bizdeki gibi. Evet. Uşkuli'den Mestia'ya dönerken 50 lari verdik kişi başı. Burası bir saatlik bir yol. Taksi yani 5 kişi birleştik, taksiye bindik. Burası bir saatlik bir yol. Bunun yanında Mestia'dan Tiflis'e 12 saatlik yola gene 50 lari verdik. Öyle düşünün. Yani minibüste gittiğiniz zaman minibüsler ucuz ama toplu bile olsa taksiler çok ucuza gelmiyor. Rotanın en böyle insanı zorlayıcı noktası Adişi-İprali arasında bulunan derenin geçişi. Yani o Adişi buzunun sularının geçişi. Burası özellikle Haziran ayında, Mayıs ayında Geçilmez. evet çok su olur. Orada atla geçmeniz gerekebilir. Böyle Ağustos'ta, Eylül'de geçilebiliyor yürüyerek ama onun haricinde geçerseniz biz geçmedik de muhtemelen öyledir. Su daha fazla olacağı için atla geçmeniz gerekebilir. At da orada kişi başı 25 lari. Rota ile ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Senin söyleyeceklerin neler? Anlatayım mı? Hazır Anlat. mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Yok ya, rota genel olarak çok zor bir rota değil. Biraz yürümeyi seven herkesin yürüyebileceği bir rota. Çok fazla çıkışı yok. Çok fazla iniş yok. Yani çıkış bir yerde hani biraz hani arka arkaya çıktığınız bir nokta var ama o da toplasanız zaten 800 metre falan çıkışı vardı galiba. Yani zorlayıcı bir şey yok. Normal biraz yürüyüşü seven herkesin antrenmansız da olsa bence yürüyebileceği bir nokta. Çünkü yürüyüş süreleri de çok uzun değil. İşte ilk gün mesela 5 saatlik yürüyüş. Hani 5 saat değil de atıyorum dinlene 8 saatte yürüyebilirsin. Sabah zaten 8'e 9'da başlanıldığı için. Hani akşama kadar gideceğin yere bir şekilde ulaşırsın. Rahat, keyifli, konforlu. Hani sen zaten az önce Kamp söyledin. yüküyle de Ha, gitmiyorsun. kamp Fıstık yüküyle gibi. tabii gitmezseniz zaten o daha da bir kolay. Zaten şey hani kaldığınız otellerde hani dinlenme şansınız da oluyor. Gerçekten dinleniyorsunuz. Rotada çok fazla insan olduğu için ilk gün sadece herkese bir merhabayla başlıyorsun. Sonra dördüncü günün sonunda herkes birbiriyle kanka oldu. Çünkü işte yolda gördüğün kişiyle aynı otelde kalıyorsun. Aynı köyde bir daha karşılaşıyorsun. Aynı kafede bir daha oturuyorsun falan derken. Dördüncü günün sonunda herkes arkadaş olarak ayrılıyor. Yani arkadaş olarak demeyeyim de hani herkes sanki birbirini tanıyormuş gibi ayrılıyor. Buzuldaki su insanları birleştiriyor. Geçen herkes birbiriyle gezin muhabbet ediyor. Aynı zamanda mesleği yani bu yürüyüşü yapmayıp mesleği merkez alıp bir yerlere de gidip günübirlik hani yürüyüşler, çevre gezileri yapıp gelinebilir. Evet. İşte Arabanız varsa özellikle böyle tabii arabayla çok güzel gidilirse olur. var ya uf, çok güzel yerler olur. Videolarımızı sonlandırıyor muyuz artık? Evet bunlar bitti. Sonra Evet. Kazbe'ye gideceğiz. Evet. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz efendim.